Merhaba arkadaşlar, Colorcarnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi mood değiştiren kedi öreceğiz hep birlikte. Çalışmamızda da yeni amigurumi teknikleri öğreneceğiz. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Çünkü videomda sizlere adım adım anlatıyorum. Kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da aboneliklerinizi ve tüm bildirimlerinizi açabilir. Yeni videolar yayınladığımda da ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, şimdi bütün parçalarımızı ördük arkadaşlar. 2 tane gövde. 2 renkten 2 gövdemiz var. Şimdi 2 ana parçayı, gövde parçasını alıyorsunuz. Bu şekilde tutup birleştiriyorsunuz. Şimdi karşılıklı dikerek birleştireceğiz. 5 tane karşılıklı dikiş kullanacağız. Şimdi şöyle karşıdan bir tane dikiş alıyorsunuz. Bu taraftan da bir dikiş alacağız. Şu içeride kalsın. Bu taraftan da ilk boş dikişi alacağız. Ve sıkıştırıyoruz. Bu bir. Şimdi bir tane dikişi karşılıklı kullanmış olduk. Şimdi ikinci dikişi kullanacağım. Bir tane bu taraftan alacağım. Bir tane karşı taraftan alıyorum. İkinci dikişi de kullanmış oluyorum. Sıkıca dikin. Yine buradan bir tane, karşıdan bir tane sıkıştırın. 3. Tekrar buradan bir tane, karşıdan da bir tane. 4. Devam ediyoruz. Buradan bir tane, karşı taraftan da bir tane dikiş alıyoruz. Bu da 5. Şimdi bakın 5 tane dikişi kullanarak diktim. Kuyruğu alacağım. Kuyruk da pembe tarafa, mor tarafı mora dikeceğiz. Ben pembeyle devam ettiğim için ne yapacağım? Bu pembe dikişleri buraya dikeceğim. Kaç tane pembe dikişimiz var? Bu V dikişleri sayacağız. 1, 2, 3, 4 tane. Demek ki 4 tane dikiş karşılıklı dikeceğiz. Sadece pembeyi dikiyoruz. Şimdi buradan bir tane alıyorum. Bir tane de karşı taraftan alıyoruz. Sonraki boş dikişten alıyoruz. Ve dikiyoruz. Bu bir. Devam ediyoruz. İkinci, yani kuyruktaki ikinci dikişten geçiriyoruz. Ve bu pembedeki, ana gövdedeki sonraki boş dikişten alıyorum. Bu da 2. Şimdi üçüncüyü alacağım. Buradan da alıyorum. 3. Sonrakinden alıyorum. Kuyruktan. Dördüncü dikişten. Ve gövdeye dikiyorum. Gövdedeki sonraki dikiş ama dikkatli dikin. Evet, dördüncü dikişten dikiyorum. Kuyruğu diktik. Yolumuza devam ediyoruz. Kuyruk tamam. Şimdi yine 5 tane dikiş dikiyoruz. Ne yapacağız burada? 4 tane
Boş atlayacağız önce. Sayalım. 1, 2, 3, 4 atlıyoruz. 5. Bakın 5.'den dikeceğiz. Neden 5.'den dikiyoruz? Çünkü bu 4 tane dikişi kullanarak mor iple buraya dikeceğiz. Kuyruğu dikeceğiz. Kuyruğun mor tarafını bu 4 tane atladığım dikişe dikeceğiz. Şimdi buradan devam edeceğiz. Karşılıklı kullanıyoruz. Birinciyi diktim. Bu bir. Şimdi ikinciyi dikeceğim. 2. Üçüncüyü dikiyorum. Üçüncü. Dördüncüyü dikiyorum. Dördüncü dikişi kullanacağım. Bu da dördüncü dikiş. Şimdi beşinciyi kullanıyorum. Bu da beşinci dikiş. Bu taraftan da kullanacağız. Tabii pembeden de alacağım. O zaman 5 olacak. Evet, 5 tane dikişi kullanmış oluyorum arkadaşlar. Çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Ne yaptık? 5 tane karşılıklı dikmiş olduk. Şimdi pembe ile olan tarafı dikiyoruz. Mor daha sonra dikeceğiz. Şimdi bacağı alıyoruz arkadaşlar. Pembe tarafından dikmeye devam edeceğiz. Karşılıklı 8 tane dikiş kullanarak dikeceğiz. Şimdi bakın buradan alıyorsunuz. İlk pembe dikişten geçiriyorsunuz iğneyi. Bir tane karşı taraftan ilk boş dikişin içinden. Boş dikişten. Şöyle şuradan alıyorum. Bu bir. Sonraki boş dikişten geçiriyorum. Bu taraftan da dikiyorum. Bu 2. Üçüncüyü dikeceğim. 3. Dördüncü. 4. 5. 6. 7. Ve 8. Evet. 8.'yi de dikiyorum. Şimdi bakalım bir çalışmamıza nasıl oldu? Bu aşamadayız. Buradayız. Evet. Geliyoruz mor parçada. 8 tane dikiş sayacağız. 9'uncudan dikmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncudan iğneyi geçiriyorsunuz. Karşı taraftan da ilk boş dikişin içinden geçirip dikeceğiz. Şimdi şu ipleri alalım bu tarafa. Şimdi karşı tarafta da ilk boş dikişin içinden geçirip dikeceğiz. Neredeyiz? Buradayız. Şuradan geçiriyorum. Evet. Bu bir. Şimdi ikinci. 6 tane dikeceğiz. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve 6.
Evet. 6 tane dikişten birleştirdik morla pembeyi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Diğer bacağı alacağız. Bu bacakta yaptığımız çalışmanın aynısını yapıyoruz. 8 tane dikiş kullanarak dikiyoruz. Bu birinci. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci ve bu da 8. dikiş. Evet. Çalışmamıza şöyle bakalım. Şimdi mor parçada 8 tane dikiş sayıp 9'uncudan dikmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncudan dikiyoruz. Buradan geçiriyorum iğnemi. Şimdi 14 tane karşılıklı dikeceğiz. İlk boş dikişten başlayacağız. 14 tane dikiyoruz. Bu birinci. Bu ikinci. Bu 3. Dördüncü. Beşinci. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 ve 14'üncü buradan pembeden, artık mordan almıyoruz. Şimdi diğer bacağı alacağım. 8 tane dikeceğiz. Bu birinci dikiş. Karşıdan da bir tane aldım. Bu ikinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinciyi sadece pembeden dikiyoruz. Evet. Bakın bu kısma geldik. Çok az kaldı. Şöyle ipleri atalım. Şimdi burada ne yapacağız? Yine 8 tane atlayacağız. 9'uncudan dikmeye devam edeceğiz. 8 tane boş atlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncudan iğneyi geçiriyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? 6 tane dikiyoruz karşılıklı. Bu birinci. İkinci. Üçüncü. Dördüncü.
Bu 5. Bu da 6. Evet. Şimdi bakın açık bir kısım kaldı. Oraya da kalan son bacağı dikeceğiz. Ne yapıyoruz? 8 tane kullanacağız. Pardon, yanlış oldu. Şu moru geri alalım. Moru dikmemem gerekiyordu. İpi geri alalım. Sadece pembeden dikmiş olmalısınız. Şimdi iğneye geçireceğim ipimi. Şimdi 8 tane kullanacağım ve dikeceğim, artık çalışmamı bitireceğim arkadaşlar. İnşallah ipim yeter. Bir taneden diktim. Şimdi ikinciyi dikeceğim. Şimdi 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. Şimdi ben tamamını diktim ve bitirdim. İpliği burada düğümleyeceğim. Son dikişin içinden de geçiriyorum. İpliği burada düğümlüyorum. Şu şekilde sıkıca iç tarafta ipliği yürütebilirsiniz. Şöyle yürüteceğim. Kısa kesiyorum. Evet. Bu kısa kestiğim ipi de iç tarafa atıyorum. Şimdi çalışmamıza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ne yaptık? Kolları dikmiş olduk. Orantılı bir şekilde. Şurayı da düzeltelim. Şöyle içine sokalım mı? Şöyle mor parçayı içine ittirelim. Şöyle bir bakalım çalışmaya. Evet. Kollar bu şekilde ve kuyruk burada arkadaşlar. Çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şimdi kalan açık kısımları dikeceğiz. Bu mor ipleri kullanacağız. Pembe ipleri aslında fazla kesmişim. Yine de lazım olur diye kesmiştim. Pembe ipleri kolların içine ittirebilirsiniz arkadaşlar. Onlarla işimiz yok. Bütün pembe ipleri şöyle sarın, minik minik sarın, iç taraflara ittirin. Mor iplerle de dikişimizi tamamlayacağız. Şimdi bu kuyruktaki pembe ipi keseceğim. Kısa kesip iç tarafa ittireceğim o pembe ipliği de. Onunla da işimiz yok artık. Şimdi kolların içine arkadaşlar az miktar elyafla dolduralım. Sonra dikelim. Evet, kolların içine az miktar elyafla doldurduktan sonra mor ipleri iğneye geçirip tek tek bütün kolları dikeceğiz. Şimdi ben bir kolun dikilişini göstereceğim. Artık mantığı anladınız. İp nerede kalmış? Burada kalmış. İlk boş dikişten alıyorsunuz buradan. Karşılıklı dikerek bu şekilde kapatıyoruz tek tek. Bir sonraki boş dikişten, bir sonraki boş dikişten, diğerini de yine bir sonraki boş dikişten dikeceğiz. Ama şurada aslında birkaç tanesini tutturalım ki elyaflar çıkmasın. Nereden tutturacaksınız? Dibinden. Şuradan tam bu diktiğimiz pembe dikişlerin olduğu yerin arka tarafından şöyle bir iki dikiş tutturursanız elyafların açılıp elyafların iç tarafa düşmesine engel olmuş olursunuz. Şimdi buradan da dikeceğim. Bir iki tane şuradan dikelim. İçten tutturalım. İlk boş dikişten geçiriyorum. Şuradan da dikeceğim. Buradan da tutturacağım. İlk boş dikişten devam ediyorum. Buradan tutturuyorum.
Sonuncuyu dikeceğiz. Sonuncuyu da buradan geçiriyorum. Şimdi burada ipi düğümlüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir düğüm atıyorum. İçeriden geçirip şöyle ipi kesebilirsiniz. Evet, şöyle bakalım çalışmaya. Bakın, çalışmanızın şekli böyle olacak. Dediğim gibi dibinden karşılıklı böyle dikersiniz arkadaşlar ki içindeki elyaflar iç tarafa, yoksa dökülür ve boşalır bu kolların içi. Yani dikerken ne yapıyorsunuz? Şu içteki dikişten de alıyorsunuz. Sonra karşıdan alıyorsunuz. Bakın, böyle alırsanız elyaflar da iç tarafa düşmez, boşalmaz kolların içi. Şimdi bu kolda öğrettiğim gibi diğer 3 kolu da dikiyoruz arkadaşlar. Evet, 4 kolu da diktikten sonra sıra geliyor kuyruğa. Kuyruğun da mor kısmını 4 dikiş kullanarak dikiyorsunuz arkadaşlar. 3. dikiş ve 4. dikişten dikiyorum. Evet. Burada ipi şöyle düğümleyeceğim. Bir düğüm atacağım. Aynı yerden geçirip başka bir taraftan şöyle çıkarıyorum ve artık ipi kesebilirim. Evet. Çalışmamız nasıl oldu bir bakalım. Şöyle pembe kısmını iç tarafa çevirdiğinizde şöyle çeviriyorsunuz. Düzeltiyorsunuz da. Hop. Evet. Çalışmanızın şekli arkadaşlar böyle olacak. Tabii ki daha işlerimiz bitmedi. Şimdi sıra geldi kulakları dikmeye. Evet, kulakları da şu üst kısımdan saydığınız zaman arkadaşlar 6 ve 11. sıralar arasına dikeceğiz. Buradan sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ve 11. sıralar arasına hafif şöyle ortasına şöyle bombeli yaparak dikiyorsunuz. Çok düz dikmiyorsunuz. Dümdüz dikmiyorsunuz. Biraz şöyle kavis veriyorsunuz kulaklara. Ben dikişten de birazcık bahsetmek istiyorum size. Çok kısa göstereceğim. Siz aynı şekilde dikmeye devam edersiniz. Şimdi benim belirlediğim nokta burasıydı. Şimdi buradan aşağıya devam ediyorsunuz bu şekilde. Önce kafaya dikiyorsunuz. Sonra bakın buradan iki taraftan geçiriyorsunuz. Sonra arkadan dikiyorum. Bakın şu arka taraftan tekrar yine dikerek aşağıya iniyorum. Şunu alabilirim baştakini. Şimdi buradan tekrar geçiriyorsunuz. Ön taraftan uç noktadan çıkarıyorsunuz. Şimdi gövdeye dikiyorsunuz. Dikişimiz böyle olacak. Öğrettiğim gibi iki kulağı da dikip buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, mor kulakları diktikten sonra da çalışmanızın görüntüsü böyle olacak arkadaşlar. Şöyle düzeltelim biraz burayı. Evet. Aynı şekilde pembe kulakları da dikiyorsunuz. Simetri olacak hepsi. Bakın böyle simetri bir şekilde. Morlar bu tarafta. Şöyle hatta katlayabilirsiniz de doğru açıyı yakalamak için. Morlar burada. Pembeleri de yine simetri olarak diğer tarafa pembe kulakları da dikiyorsunuz. Şimdi sıra geldi arkadaşlar gözleri örmeye. Evet, öreceğiz. Keçe kullanmayacağız. Sizlerden de bu konuda çok talep aldım. Çalışmalarımda mümkünse keçe kullanmamamı rica ettiniz. Bu çalışmada örerek göz kısmını çalışacağım ve sizlere öğreteceğim. Şimdi siyah ipliği alacağız arkadaşlar ve bu parçayı
öreceğiz. Başlangıçta zincir çekerek başlıyoruz. 7 adet zincir çekeceğiz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 3. zincirden örmeye başlayacağız. 1, 2, 3. Yarım trabzan sadece öreceğiz. Şimdi ipliği tığa dolayacağız. 3. zincirin içine tığ batırıyorsunuz. Arkadan ipi aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden toplayacağız. Buna yarım trabzan diyoruz. Bu 1. Şimdi yanındaki zincire öreceğiz. Bir tane daha. Bu 2. Onun yanındakini öreceğim. 3. Diğer yanındakine 4. Şimdi sonraki zincirin içine 3 tane öreceğiz. Aynı yere. Köşeye geldik. 3 tane örelim. 1, 2, bir tane daha öreceğim. 3. Şimdi zincirlerin diğer tarafına döneceğiz. Bakın bu kullandığınızı kullanmayacaksınız. Dikkat edin. Sonraki buradaki zincirden örmeye başlayacağız. 4 tane örüyoruz. 1, 2, bir tane daha yanındakine 3, sonrakine 4. Bakın şeklimiz böyle olacak. Şöyle biraz düzeltirsiniz. Uzatmayın bunu. Biraz toplu dursun arkadaşlar şöyle. Evet bakın çalışma böyle olacak. Gördüğünüz gibi şu kısımda 2 sıra arasında yükseklikte fark var. O da bu paralelliği vermemizi sağlayacak. Dikerken bunu ayarlayacağız. Düzelterek dikeceğiz. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Şimdi ben bir tanesinin dikişini tamamladım. Örneğimiz bu. Aynısını dikeceğiz arkadaşlar. Fakat açılar bu şekilde olacak. Bu göz bu açıda bakarken diğer göz bu açıda yerleştirilecek. Önce iğne ile işaretlersiniz. Sonra dikişi yaparsınız. Daha kolay olacaktır. Şimdi nereye yerleştirmişiz? Bir bakalım. Nereden itibaren? Üstten sayıyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. sıranın yani 12 ile 13. sıranın arasına ilk iğneyi yerleştirirsiniz. 12 ile 13 arasına. 14, 15, 16, 17, 17 ile 18. sıralar arası sınırımız. Bu şekilde iğneliyorsunuz. Orantılarsınız kulaklara göre. Bakın kulak hizasından baktığınızda da bu şekilde olacak. Yani ben kulakların hizasına denk getirmeye çalışmışım. Aralarında da ne kadar boşluk olacak? Şuradan saydığınız zaman 2, 4, 6 tane sık iğne olması gerekiyor. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu kolları da katladığınızda yine orantıyı sağlayabilirsiniz. Bakın tam sınırda kollara göre. Şimdi dikişi nasıl yapacağız? Dediğim gibi burada önemli olan ifade çatık kaş, öfkeli gözler ifadesi vermek için bu şekilde yerleştireceğiz. Açıya dikkat ediyorsunuz. Sonra dikerken de çok dikkat ediyorsunuz. Ben şimdi burayı katladım iğnelediğim için. Şu alttaki pembe parçayı dikmemeniz gerekiyor. Yani bu siyahı dikerken dikkat edin, pembeyi almayın. Şimdi burada dikişi biraz göstereceğim. Siz dikersiniz. Önce gövdeye dikerek tutturuyorum. Sonra parçadan dikeceğim. Bunu alabilirim artık.
Bakın parçadan geçiriyorum iğnemi. Sonra tekrar gövdeden. Şöyle alttan geçiriyorsunuz parçadan. Sonra tekrar gövdeden geçiriyorsunuz. Bakın sınıra geldim. Sınırı taşırmayın. Aynı hizada olacak ikisi de. Sınıra geldik. Buradan devam edeceğiz dikmeye. Dönüyoruz. Gözün alt kısmını dikiyoruz. Evet. Çevresini öğrettiğim gibi dikelim arkadaşlar. Tamamen dikelim. Sonra nakışa devam edeceğiz. Şimdi dikiyoruz ve tamamlıyoruz. Şimdi bu siyah tabanı tamamen çevresini diktikten sonra burada bir nakış yapacağız. Bakın bu şekilde bir nakışımız olacak. Şimdi bizim üst sınırımız burası. Bir sıra üstü ve yani şu hizaya geldiğinizde bir sıra üstü, bir ikinci delik. Oradan iğnenizi geçiriyorsunuz arkadaşlar. Yine alt tarafa dikkat edin. Pembe parça ile birlikte dikmemeye dikkat edin. Evet. Bakın böyle bir çizgi çizeceğiz buraya gözlerin üstüne. Çalışmanız böyle görünecek. Şimdi devam edeceğiz. Burada yan tarafta 2 tane bıyık yapacağız kediye. Şöyle aşağı ineceğim. Şu altını bir çekmek istiyorum. Birlikte dikmeyeyim. Bu gözün hizasına, alt sınırının hizasına gelecek şekilde iğneyi buradan çıkarıyorsunuz. Bakın buradan çıkarıyoruz. Yine bir sıra üste gelecek şekilde buraya şöyle bir çizgi çizeceğiz. Arkadaşlar bir üst sıraya gelecek. Sonra iğneyi tekrar alt sıradan çıkarıyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir alt sırada yine diğeriyle aynı hizaya gelecek şekilde şöyle nakışımızı yapıyoruz. Şimdi buradan oraya atlamak zor olacak arkadaşlar. Şöyle minik minik atlayacağız. Çünkü burun nakışı yapacağız. İki gözün arasına geçmemiz gerekiyor. Bakın böyle olacak burası. Şimdi minik minik atlayarak iki göz arasına geçeceğim. Evet, şimdi burun nakışını yapacağız. Tam iki gözün arasına işleyeceğiz arkadaşlar. Nereye işliyoruz onu da? Yine bu göz hizasına işleyeceğiz. Gözün alt hizası neredeyse o kısma işliyoruz. Şimdi tam orta noktadan çıkaralım. 2 tane kullanacağım. 2 delik kullanacağız. Sadece bu ve yanındakini kullanmak istiyorum. Tam ortayı da ortalasın. Şöyle. Bu burnu. Şimdi altta da böyle üzgün bir surat ifadesi nakışı yapacağım. Onu da alt sıralardan çıkaracağız. Şöyle yapıyoruz. Bakın buradayız. Şöyle bir üst sırayı kullanarak üzgün surat ifadesi nakışı yapacağım. Çok çıkarmışım. Bir sıra yandan alacağım ipimi. Evet. Şöyle. Şuradan yani bir kaçıncıyı alıyorum bakın. 1, 2, 3. delikten iğneyi batırıp bir üst sıradan şöyle çıkaracağım ama ipi arkaya atın. Böyle arkaya atıyoruz. Ve aynı delikten geçiriyoruz. Ki burada ip sabitlensin. Ve diğer tarafa geçeceğiz. Şurayı bir göstermek istiyorum size. Birazcık bol olmuş. Sıkılaştıralım burayı. Evet.
Bakın böyle mutsuz ve üzgün bir ağız ifadesi vermiş olduk. Şimdi bu bıyıkların aynısını buraya da işliyorsunuz simetri olarak ve buluşuyoruz. Evet, nakış çalışmalarımızı tamamladığımızda da görüntünün böyle olması gerekiyor. Şimdi gözlerin içine ışık efekti vereceğiz. Bunu da beyaz iplikle örerek yapacağım. Sadece 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. İpi çekiyoruz bu şekilde. İğneye geçirelim. Şimdi bakın ilk zincirden iğnenizi geçiriyorsunuz. İlk zincirin altından ve şöyle bir düğüm yapıyorum. Bu düğümü dikeceğiz. Bu gözde bakın sağ köşeye diktim. Bu gözde de yine sağ köşeye dikeceğim. Buraya dikersek olmaz. Çirkin olacak. Burada da bu sağ köşeye şöyle dikiyorsunuz. Tam uca dikmeyin. Çünkü kenarlarından gözüksün. Siyahlık gözüksün kenarlarından. Şimdi bunu da buraya dikiyorum. Geçiriyorsunuz. Bakarak ve düzelterek dikiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu da buraya dikeceğiz. Tabii böyle olmayacak. Tamamen yatması lazım. Şu uçtan da dikeceğim. Buradan da geçiriyorum. Ve buradan tekrar dikiyorum. Yani en düzgün görüntüyü yakalayana kadar bu dikişleri yapmanızda fayda var arkadaşlar. En düzgün dikişi yakalayınca tamam deyip artık ipinizi kesebilirsiniz. Şu an olduğu gibi. Bence tamam. Şu an tamam. Şimdi ipliği yürüteceğim alt tarafta. Şöyle yürütüyorum. Tekrar şuradan geçireyim. Başka bir yerden çıkaracağım ve artık beyaz ipliği kesebilirsiniz. Şimdi bakın ipi şöyle dibinden keseceğim. Bu beyaz ipi ne yapacağız? Minik beyaz ipi. Onu da içine çekeceğiz. Bu siyah parçanın içine çekeceğiz uygun bir yerden. Şöyle uygun bir delikten. Dikkatli bir şekilde çekiyorsunuz. Bunu da kesiyoruz ucunu. Ve saklıyoruz. Düzeltiyorsunuz çalışmanızı. Evet. Bakın çalışmanızın şekli böyle olacak. Böylece öfkeli mod ifadesini vermiş oluyoruz. Bunu nasıl yaptık? Gözler ve ağız ifadesiyle sağladık. Şimdi aynı şekilde gözler ve ağız ifadesini değiştirerek mutlu bir yüz ifadesi nakışı yapacağız. Nakışımı daha koyu pembe renk bir amigurumi ipiyle yapacağım. Önce nakış yapacağımız noktaları iğneyle belirleyeceğiz. Ben size iğneyle belirlediğim noktaları bir süre ekranda göstermek istiyorum. Burası 12. ve 13. sıralar arası. Yukarıdan saydığınızda 12 ile 13. sıralar arası. Şimdi bu orantıda olacak. Bakın kolları böyle katladığınız zaman yukarıya tam sınır olması gerekiyor. Göz buradan başlayacak bu şekilde. Diğer göz de buradan başlayacak bu şekilde. Aralarındaki aralıklara da dikkat edersiniz. Mesafelere ölçerek yaparsınız. Hatta bunu ben birazcık şöyle şuradan almam gerekiyor. Evet, böyle olacak. Dikerken de dikkat edin. Yine alttaki mor parçayı dikmeyin birlikte. Daha yüzeysel almaya çalışın. Daha yüzeyden alttaki mor parçayı almadan. Şimdi bakın buradan iğneyi çıkarıyorum. Başlıyorum. İpin ucu burada uzun kalsın. Bakalım dikmedik. Umarım dikmemişiz. Şimdi bakın burada şöyle bir kavis yapacağız. Fakat kavisi şöyle yapacağım. 2 tane dikişi kullanacağım bu şekilde üst kısımda. Böyle. Buradan alacağım tekrar. Ve sonra aşağıya ineceğim.
Diğer tarafa atlıyoruz. Evet, birinciyi bitirdim. Şimdi bu tarafı da yine aynı şekilde nakış yapacağız. Burada da 2 tane delik kullanacağım üst kısımda. Evet. Şimdi burada da 2 deliği kullanarak üst kısmın nakışını yapacağım. Sonra buraya atlayacağız. Şöyle. Hemen yan tarafından çıkarıyorsunuz. Evet. Bakın çalışma böyle olacak. Şimdi buraya bıyıklarını yapacağız. Şöyle işleyeceğiz. Şimdi bir sıra alttan çıkaracağım iğnemi. Neyin bir sıra altından? Bakın şu gözün bittiği bölümün, sıranın bir altından ve bir tane ileriden çıkarıyorsunuz. Bir üst sırayı kullanarak burada nakışımızı yapıyoruz. Şimdi 3 sıra alttan iğneyi çıkaracağım. Bir sıra alttan. Şimdi diğer tarafa atlayacağız. Arka tarafta ipinizi yürütüyorsunuz. Şimdi burada iki gözün arasına burun nakışı yapacağız. Burun nakışının ortası arkadaşlar iki gözün ortasına denk gelmeli. Şimdi bakın buraya denk getireceğiz tam ortaya. 1, 2, 3, 4 tane delik var. 2, 2, 2 düşünürsek yani tam orta noktayı bulmanız gerekiyor. Benim orta noktam burası mesela. Tam burası ortası iki gözün. Şimdi burada şöyle yapacağız. Bir alt sırayı kullanarak şurada bir nakış yapmamız gerekiyor. Bunu buradan işaretliyorum. Sonra buraya atlıyorum. Şöyle bir W işareti yapıyoruz aslında. Yaptığımız çalışma bu. Burada da yine aynı çalışmayı yapacağız. W yapıyoruz buraya. Evet. Bu şekilde olacak. Şimdi buradan diğer tarafa atlayacağım. Ne yapacağız? Bıyıklarının nakışını yapacağız. Şuraya geliyorum. Bir alt sıraya. Diğer tarafta da simetri bir şekilde buraya bıyıkları işleyeceğiz. Şimdi bir üst sırayı kullanacağım. 3 sıra alttan çıkarıyorum. Birincisi tamam. İkinciyi de nakış yapıp bitireceğim. Yine buradan çıkaracağım ipimi. Şimdi bakalım ne yaptık. Bir gözden geçirelim. Evet, bakın çalışmanız böyle görünecek. Bu şekilde olacak. Böylece mutlu yüz ifadesinin olduğu tarafında nakışını bitirmiş oluyoruz. Burada da ipleri şöyle düğümlüyoruz ki nakışımız sökülmesin. İpi kesebiliriz. Kısa kesiyoruz. Ve bu iplikleri arkadaşlar iç tarafa tığınızla çekerek saklıyorsunuz. Buradan çekeceğiz. Şöyle temizliyoruz. Evet, çalışmamız böyle olacak. Böylece arkadaşlar bütün işlerimizi bitirdik. Amigurumi ters çevrilebilir kedimiz hazır arkadaşlar. İki farklı modumuz var. Bir tanesi mutlu yüz ifadesinin olduğu eğlenceli ve mutlu mod. Diğer taraf ise öfkeli, kızgın ve üzgün mod arkadaşlar. Siz modunuza göre günlük kedinizi değiştirip masalarınızı süsleyebilirsiniz, odalarınızı süsleyebilirsiniz. Sevdiklerinize de hediye edersiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımı ve videomu da desteklemek isterseniz beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu
örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.